Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki farklı şekilde hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli, aynı zamanda da pratik bir pizza tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi malzeme listesi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Lakin önemli detayları kaçırmamak adına videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyor ve sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için 6 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1 silme yemek kaşığı toz şeker, 1 silme yemek kaşığı kadar tuz, 1 dolu yemek kaşığı ortalama 10 gram kadar instant maya veya yarım paket yaş maya ilave edip karıştıralım. Şimdi unun orta kısmına bir çukur açalım ve üzerine 4 dolu yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ ilavesi yapalım. Son olarak azar azar ılık su ilavesi yaparak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 6 su bardağı un için 2,5 su bardağı kadar su kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitredir. Hamuru birazcık toparladıktan sonra pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Sonuç olarak hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. Şimdi elde ettiğimiz hamurun üzerine bir poşet veya streç ile hava almayacak şekilde güzelce kapatalım ve mayalanmasını bekleyelim. Ortalama mayalanma süresi 45-60 dakikadır. Süreyi kısaltmak için üzerini kalın bir bezle örtmeyi tercih edebilirsiniz. Hamurumuz mayalanırken biz ise geçelim pizza sosumuzu hazırlamaya. Bunun için uygun bir karıştırma kabı alıp içerisine 1 çay bardağı kadar domates sosu ekleyelim. Ben kendi yapmış olduğum sostan kullandım. Eğer bu şekilde bir sosunuz yok ise 2 adet rendelenmiş domates kullanabilirsiniz. Salça olarak 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ve yarım yemek kaşığı kadar da biber salçası ekleyelim. Baharat olarak ise ben sadece karabiber ve de kekik kullandım. Eğer kullandığınız salçalar ve de domates sosunuz tuzsuz ise birazcık da tuz ilavesi yapabilirsiniz. Son olarak yarım çay bardağı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ilavesi yapalım. Bu aşamadan sonra ise sosumuzu güzelce karıştıralım. Eğer tamamen pürüzsüz olmasını isterseniz benim gibi blenderdan geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Ve pizza sosumuz artık hazır oldu. Şimdi onu bir kenara alalım. Bu arada hamurumuzun da artık mayası gelmiş. Üzerini açalım ve hamurun kabarıklığını elimizle indirip hamurumuzu birazcık toparlayalım. Hamuru elimizle 2 eşit parçaya böldükten sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş tezgahın üzerine alalım ve önce elimizle daha sonra ise merdane yardımıyla açabildiğimiz kadar açalım. Bu arada isterseniz önce tezgahta açıp daha sonra yağlı fırın kağıdının üzerine de yerleştirebilirsiniz. Bana bu şekilde daha kolay geldiği için böyle yapmayı tercih ediyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra orta kısmına bir tabak yerleştirip gereksiz kabarmasını önlemek için kenarlarından çatalla delikler açalım. Ve önceden hazırlamış olduğumuz pizza sosunu her tarafına güzelce sürelim. Şimdi öncelikle en alt katına birazcık kaşar peyniri gezdirelim. Daha sonra ise üzerine istediğimiz malzemeleri yerleştirelim.
Bu aşamada ben sucuk, salam, mantar, yeşil biber ve de mısır kullandım. Sizler istediğiniz malzemeleri ekleyebilir, istediğinizi ise çıkartabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre uyarlamanızı tavsiye ederim. Tüm malzemeleri yerleştirdikten sonra en üst kata bolca rendelenmiş kaşar peyniri gezdirelim. Ve tabağa yavaşça kaldırıp hamurun boş kalan kısmını bıçakla 4'e veya 8'e keselim. Daha sonra ise kestiğimiz hamurları geriye doğru katlayalım. Ve birinci tepsi pizzamız artık hazır oldu. Onu 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Bizse geçelim ikinci tepsiyi hazırlamaya. Bu arada videomu buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim, beni her nerelerden takip ediyor iseniz bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Eğer tarif hakkında da herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz varsa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi titizlikle kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve yine son olarak üzerine bolca kaşar peyniri gezdirdikten sonra fırın kağıdından çekip yavaşça tepsimizin içerisine alalım. Daha sonra ise önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Her iki pizzamız piştikten sonra sıcak servis etmenizi tavsiye ederim. Tarifimiz buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir ve de görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Yepyeni videonun tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.